Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Konuğumuz Cem Özak. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk Hakan. Geçen günleri ve önümüzdeki günleri konuşmak üzere bir araya geldik. Humanoid robotlardan bahsedeceğiz. İnsanımsı robotlar geliyor. Evde artık bu robotlara bir yer açmak gerekiyor. Artık onlarla beraber yaşayacağımız aşikar. Onun dışında enigmatik çağ başlıyor diyoruz. Zira karizmatik çağın sonuna gelindi. Enigmatik çağ başladı. Aile kavramı istenmiyor, birey isteniyor. Ürememiz istenmiyor. Yeni bir ekonomi modeli geliyor. Ne oluyor Cem? Evet, yani istersen sondan başlayalım. Yeni bir Evet. ekonomi modeli geliyor ve ürememiz acaba istenmiyor mu? Yoksa artık ürememize gerek yok mu? Yani son dönemde çok sık sorulan bir soru bu, biliyorsun. Sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki bütün ulusların, milletlerin başında şöyle bir bela var. Artık insanlar üremiyor. Daha doğrusu yani Hindistan'ı bir kenara bırakırsak, eğer Hindistan'da hala üreme hızı devam ediyor çünkü birkaç ülkeyi daha bir kenara bırakırsak dünyada genel olarak üreme hızında bir yavaşlama var. Evlilik oranlarında yavaşlama, buna bağlı olarak boşanma oranlarında da bir artış var. Bunu sadece tek başına sosyolojik bir olgu gibi eğer tarif edersek hata ederiz. Yani çünkü bu aynı zamanda değişen ekonomik sistemin de bir uzantısı. Eğer efendiler kölelerin üremesini isteseydi onların evlenmeleri için ellerinden gelen her şeyi yaparlardı. Her türlü teşvik yapılırdı. Şu anda sadece bunlar lafta kalıyor. Efendilerin kölelerin üremesini istemesi derken neyi kastediyorum? Biliyorsunuz dünyada aslında iki tane grup vardır. Bir sermayeye sahip olanlar, bir de sermayeye sahip olmayanlar. Yani biz böyle sanki hani beyaz yakalılar grubu diye yeni bir grup oluşturduk. Beyaz yakalılar yıllarca kendilerinin ayrıcalıklı bir grup olduğunu zannediyordu. Halbuki onlar da aslında işçi sınıfının bir parçasıydı. Sadece yakaları beyazdı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık sermaye ve teknoloji dünyada her zamankinden çok daha fazla şey ifade ediyor. Eskiden de vardı bu ama şu an daha güçlü bir seviyeye gelmiş durumda. Peki bir patronun en sevdiği çalışan modeli nedir? Evli ve çocuklu çalışan. Neden? Çünkü evli ve çocuklu çalışan kolay kolay işi bırakamaz. İş yerinde herhangi bir yamuk yapamaz patrona. Evi barkı bellidir, adresi bellidir. Ama bekar çalışan kafasına eser, işten istediği zaman çıkabilir. Derdi yoktur, tasası yoktur. O yüzden boşuna dememişler bekarlık sultanlıktır diye. Ama bugün geldiğimiz noktada peki neden evlilikler yeterince teşvik edilmiyor? Çünkü artık çalışana ihtiyaç yok. Çalışana ihtiyaç yoksa o zaman yeni işçilere de ihtiyaç olmayacak. O zaman en iyisi insanlığın ürememesi. Yani şu an içinde bulunduğumuz durum bu. Bunu sadece tek boyutlu olarak, tek taraflı olarak insanlar evlenmeyi istemiyor şeklinde yorumlayamayız. Olayın farklı boyutları var. Yani şu anda bir insanın evlenecek kadar dahi maaş alamamasının sebebi o kişinin yeteneksizliği değil. Artık yeni ekonomi modelinde o insana ihtiyaç kalmamasından dolayı bu hale geliyor. O kişinin ileride sahip olacağı evladına da gerek yok şu anda. Hatta dünyanın da ihtiyacı yok nüfus anlamında baktığımızda. Hani bireysel olarak herkesin evladı tabii ki çok değerli ama nüfus açısından baktığımızda artık kapitalist sistemin bu kadar geniş kalabalık nüfuslara ihtiyacı yok. Çünkü çalışmaya ihtiyacı yani insan çalıştırmaya ihtiyacı yok. Şimdi bu noktada tabii hemen şu soru soruluyor. Peki o zaman fabrikalar ürettiklerini kime satacak? Fabrikalar ürettiklerini kimseye satmayacaklar. Çünkü o kadar üretim gerçekleşmeyecek. Artık o kesintisiz büyüme dönemi sona erdi. O yüzden enigmatik çağ diyoruz buna. Yani gizemli yeni bir dönemin içerisine giriyoruz. Bir teoriye göre 36 yılda bir döngüler değişiyor ve toplam 3 tane döngüye baktığımızda bir büyük döngüyü elde ediyoruz. Bu da 108 yıla tekabül ediyor. 2025 yılında bu 108 yıllık döngünün sonuna geldik. Peki 108 yıl geriye gittiğimizde o zamanki döngü neydi? 1917 Bolşevik ihtilali. Peki Bolşevik ihtilali sonrasında ne gerçekleşti? İşçi sınıfının artık tamamen çok güçlü bir şekilde doğduğunu gördük.
ve sendikalar, sendikalaşma bütün dünyada ortaya çıktı. Sosyalizm, komünizm, orak çekiç gibi işçi sınıfını yücelten kavramlar, uygulamalar ortaya çıktı. Ama artık işçi sınıfına gerek kalmadı. O yüzden o 108 yıllık döngü de sona erdi. Diğer taraftan o Yine 108 108 yıl önceye baktığın zaman hanedan kaynaklı ülkelerin sonu geldi. Ulus evet. devletler olmaya başladı, değil mi? Tabii hanedanlar Önemli yıkıldı. değişimler. Yani 1917'de Bolşevik ihtilali olduktan sonra tabii bu ihtilal diğer ülkeleri de, ülkelerde yaşayan insanları da çok etkiledi. Ulus bilinci daha da kuvvetlendi. Hanedanlar yıkıldı ve iki tane ana sistemle dünya idare edilmeye başlandı. İki kutuplu sisteme geçiş oldu. Yani bir tarafta Sovyetler Birliği'nin başını çektiği komünizm, diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği kapitalizm. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bu kutuplar kalmamıştır ve kaldı ki bu kutupların önemi de kalmamıştır. Yani işçinin olmadığı bir dünyada işçi hakkını savunmanın bir anlamı yok. Peki o zaman ne yapmamız lazım? Yeni bir yaklaşım getirmemiz lazım. Elbette ki yeryüzündeki nüfus bir anda tamamen silinmeyecek. Ama görünen o ki varlık sahipleri, ki varlık sahibinden kastettiğim milyar dolarlar seviyesindeki varlıklara sahip olan dünyadaki ultra zenginler dünya için farklı şeyler planlıyorlar ve şu anda o planlanan şeyleri yavaş yavaş uygulamaya konulduğunu zaten görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu daha da fazla yoğun bir şekilde yaşanacak. Önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek olan şeyleri mesela işçi sınıfı şeklinde bir klase edemeyeceğiz. Çünkü işçi olmayacak. Peki ne olacak? Robotların dünyaya hakim olduğu bir ekonomik sistemde işçi de olmayacaksa insanoğlu ne olacak? Boş insanlar olacak. Yuval Noah Harari'nin deyimiyle gereksizler. Yani gerek yoksa eğer bir insana o zaman zaten yeryüzünde yaşamasına da çok da fazla gerek yoktur. Şimdi yani çok uzun süre yaşamasına gerek yoktur. Bu sağlık hizmetlerine kadar pek çok şeyi beraberinde etkileyecek. Ha bir süre sonra gereksizler sınıfı eğer zararlılar sınıfına dönerse o zaman da yok etme başlayacak. Bunu da belki sadece tek bir tuşa basarak gerçekleştirebilecekler. Bakınız bunlar çok uzak bir gelecekte olacak olan şeyler değil. Olması muhtemel olan şeyler. Bizi bundan kurtarabilecek şey şu an için çok kutuplu dünyanın varlığı. Mesela Amerika ile Çin'in yapay zeka üzerine yapmış oldukları bu rekabet sayesinde bizler hala ayakta kalabiliyoruz. Ya da Çin'in elektrikli otomobilleri Avrupa'nın dünyanın tüm otomobil pazarına hakim olmasını engelliyor. Kendi aralarında yapmış oldukları rekabet dolaylı yoldan halklara yansıyor. Ama korkarım ki bu ister istemez bu noktaya günün birinde geleceğiz. Bu noktaya geldiğimizde de fabrikalar artık eskisi kadar üretim yapmayacaklar. Çünkü kimse için bir şey üretmeye gerek kalmayacak. Kendilerine ait yeni bir dünya tasarlıyorlar şu anda efendiler. Ve bu yeni dünyada efendilerin yeni köleleri artık insanlar değil robotlar olacak. Çünkü robotlar çok daha kontrol edilebilir ve tahmin edilebilir şekilde idare edilebilecekler. Ama insanda böyle bir şey yok. Yani velhasıl kelam yeni çağa hazır olun. 108 yıllık döngü bitmiştir. Yeni bir çağın içindeyiz. Enigma çağına gidiyoruz. Enigmatik çağa giriyoruz. Artık bizim bildiğimiz tüm ezberler hepsi yıkılacak. Teknolojik olarak kendinizi hazırlayın. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Teknolojiye bir kere yakın durmamız lazım. Mesela sosyal medyada ben bazen görüyorum kendi arkadaşlarımdan ya da akraba çevremden. Bir Facebook hesabı bile yok bu kişinin. Sosyal medyayı hiç kullanmıyor. Ama yarın öbür gün yapay zeka ile entegre olan bir sosyal medya meydana geldiğinde belki de sadece elektrik faturanı bile sosyal medya üzerinden ödemek zorunda kalacaksın. Yarın öbür gün Endüstri 4.0 evlerimize iyice yerleştiğinde o Endüstri 4.0'ı idare edebilecek bilgiye sahip olmamız gerekecek. Az önce bir örnek verdim dedim ya tek bir tuşa basarak insanlığı yok edebilirler. Bu sadece bir farazi bir örnek çünkü muhtemelen tuşa bile basmayacaklar. Başka bir şey olacak. Zaten şu an dokunmatik ekranlar var. Tuş kalmadı, bitti. Yani tek bir tuşa basarak yok etme deyimi bile eski paradigmaya ait bir deyim. Muhtemelen öyle bir noktaya geldiğinde farklı bir algoritma çalışmış olacak. Satranç oynayanlar çok iyi bilirler.
Eğer karşınızda çok usta bir satranç oyuncusu varsa ona karşı satranç oynarken maçı kazandığınızı düşündüğünüz bir anda yenilebilirsiniz. Benim bu birkaç kere başıma geldi. Yani farklı zamanlarda çok iyi satranç oyuncularıyla karşılaştım. Ve tam böyle maçı kazanıyorum derken maçı kaybettim. Sonrasında sorduğumda verdikleri cevap genellikle şu oluyordu hep. Sen zaten maçı şu hamlede kaybetmiştin. Geriye dönüp baktığımızda maçı o hamlede kaybettiğimi tabii sonradan anlıyorum ama o sırada ben başka hamlelerle sonu belli olan bir algoritmada ilerliyormuşum ama ondan haberim yokmuş. Şu an insanlığın durumu da bu. Yani ben bunları anlatıyorum ya, birileri şunu söylüyor olabilir. Saçmalama, nasıl olur? Yani fabrikalar yani kapanacak mı? O zaman fabrikalar ürettiklerini satamazlarsa biz fakir olacağız çünkü çalışamayacağız. O zaman fabrikalar kapanacak. Bu zenginlerin işine gelmez. Bakınız, bu eski düzenin bakış açısı. Artık bu bitti. Bunu birkaç hamle sonrasında zaten daha net şekilde göreceğiz ama daha net şekilde gördüğümüzde çok geç kalmış olacağız. O yüzden hem bireysel olarak hem de ülke olarak mutlaka önlemimizi almamız lazım. Bu da ülkelerin son demleridir ayrıca. Yani ulusçuluk, milliyetçilik gibi kavramlar geçmiş yüzyılda kaldı. Artık yeni dünyada bu kavramlar da yok. Yani bundan 200 yıl önce de mesela ulusçuluk yoktu. Yani Osmanlı topraklarına da yaşayan birisine sorduğunuzda senin tabiiyetin nedir diye sorduğunuzda ben Osmanlı tebaasına bağlıyım derlerdi. Ümmetçilik vardı ve ümmetçilik üzerinden kendini ifade ediyordu. Ve az önce verdiğin örnek tüyler ürpertici. Acaba hangi hamlede maçı kaybettik? Bana kalırsa aileden vazgeçen birey maçı o noktada kaybetti diyorum. Aslında şöyle, maçın kaybedildiği bir nokta yok. Çünkü maçı kaybetmeniz için karşıdaki oyuncunun bilinçli olması lazım. Yani ben o kadar iyi bir satranç oyuncusu olmayabilirim ama satranç oynadığımın farkındayım. Dolayısıyla bir yerden sonra maçı kaybedebilirim. Sonradan fark edebilirim bunu. Ama satranç oyunun içinde olduğumun farkında değilsem o zaman benim mezbahaya götürülen koyundan farkım yok ki. Koyun mezbahaya götürüldüğünün farkında değil. Aslında hiçbir zaman maç olmadı. Öyle bir maç yok. Koyun çobana minnettar kendisini kurttan koruduğu için. Halbuki en sonunda koyunun olacağı şey çobanın sofrasında kavurma olmak. Peki koyunu kurttan koruyan çoban gerçekten koyun için iyi mi? Sadece sonu biraz daha uzuyor koyunun. Yani belli bir üretim hattının içerisinde. Halkların durumu da buna benziyor aslında. Hangi sistem olursa olsun bütün sistemlerde en tepede bulunanlar aşağılarda bulunanları bir şekilde yönetiyor. Eskiden tabii bu daha bilinç dışı süreçte gerçekleşiyordu. Şimdi çok daha bilinçli. Çünkü artık algı yönetimi, psikoloji, nöronlar, beynin çalışma prensipleri bunlar çok iyi biliniyor. O yüzden insanların vereceği tepkiler de ve toplumların vereceği tepkiler de çok iyi hesaplanabiliyor. Bir de bu hesaplama düzeninin içine yapay zekayı soktuğumuzda işte o zaman zaten yani biz burada tamamen çaresiz kalıyoruz. Mesela OpenAI ya da işte Grok çıktı yeni Elon Musk'ın yapay zekası. DeepSeek Çin tarafından çıkartıldı. Bunlar kendi aralarında rekabet halinde. Siz zannediyor musunuz ki bu yapay zeka uygulamalarının sahipleri bu yapay zekayı bizim gibi kullanıyor? Hayır. Ki ben eminim ki bize açılmayan yapay zekanın çok daha gelişmiş versiyonları şu anda var. Kendi alacakları kararlarla ilgili hamleleri yapay zekaya sorarak muhtemelen tasarlıyorlar. Devletler de keza yine aynı şekilde. Biz sadece işin bize yansıtılan kısmını biliyoruz. Bize yansıtılmayan kısmı arka planda gizemli bir şekilde duruyor şu anda. Ve ben eminim ki şu anda aslında yapay zekaların zaten savaşı başladı. Aklı başında bütün hükümetler, aklı başında bütün holdingler, şirketler karar alma sürecinde yapay zekayı kullanmalı. 1996 yılında Gary Kasparov Deep Blue'ya yenildiğinde şu cümleyi kurdu. Dedi ki son insan şampiyon benim. Peki neden bu cümleyi kurdu? Gary Kasparov Deep Blue'ya yenildiği için bu cümleyi kurmadı. Gary Kasparov şunu fark etti. Deep Blue'yu yenemeyeceğini fark etti. O yüzden bu cümleyi kurdu. Mesele sadece yenilmek değil. Yani satrançta bazen sen yenersin, bazen karşıdaki yener. Ama karşı tarafı yenemeyeceğini fark ettiğin an işte o anda
son insan şampiyonun da sen olduğunu fark edersin. 1996'dan günümüze kadar 19 yıl geçti. Bu süre zarfında olanlar, bitenler artık öyle bir noktaya geldi ki mutfaklarımıza, evlerimize humanoid yani insansı robotları önümüzdeki yıllarda alacağız. Bak Hakan, bunlar konuşulmuyor ama tabii hayatımıza girdiğinde de farkında olmadan biz bunları hemen kapı veriyoruz. Yani şimdi sokaktan geçen 100 kişiye sorsan yapay zekanın senin yerine karar vermesini ister misin diye sorsan muhtemelen, ya da yapay zekaya güveniyor musun diye bir soru sorsan 100 kişinin 90 tanesi en az güvenmiyorum diyecektir. Hatta belki 99 tanesi. Gerçi 100 kişiye sorsan sokaktan geçen 100 kişinin en az 50-60 tanesi o ne falan diye soracaktır. Haberi bile yok. Yani toplumun geneli bu derece bilgisiz. Ama hani konuyu bilenlere sorduğunda da insanlar güvenmiyoruz şeklinde cevap veriyor. Ama hemen ardından mesela şunu sorduğunda, peki araba kullanırken navigasyon programı kullanıyor musunuz? Navigasyondan faydalanıyor musunuz diye sorduğunuzda, o hayır ben güvenmiyorum diyenlerin en az %90'ı navigasyondan faydalandığını söyleyecektir. Peki navigasyon yapay zeka değil mi? O da bir yapay zeka. Peki o zaman güvenmiyorsan niye faydalanıyorsun? Çünkü onun bir yapay zeka olduğunu bile farkında değil. Yani insanlar bu kadar klişe, alışılagelmiş şeylerle hayatlarını idare ettiriyorlar. Yani Yarın öbür şunu mu diyorsun Cem? Yarın humanoid robotlar AVM vitrinlerinde satışa çıktığında insanlar bunları alacak, evine götürecek ve hiç sorgulamayacak bile diyorsun yani. aynen. Yani biraz belki tedirginlik olacak. Ama bak, aslında şunu diyorum. Bu dediğin doğru, onu da diyorum ama asıl şunu söylüyorum. Şu anda insanlığın gündeminde değil bu konu pek. Humanoid robotlar. Yani konuşuluyor falan ama artık o kadar hızlı ilerliyor ki teknoloji. Muhtemelen 5-6 ay sonra çok daha fazla gündemde olacak ve bunların satılmaya başlandığını göreceğiz. Yani hatırlarsan Boston Dynamics firması vardı. Boston Dynamics'in bir köpeğe benzeyen bir robotu vardı. Sonra Atlas diye bir robot daha çıkarttı, humanoid. Bu Atlas robot zıplıyor, koşuyor, ağır cisimleri kaldırıyor, taşıyor. Şu anda Boston Dynamics firması bu robotları fabrikalara satıyor. Artık yani fabrikalarda çalışmaya başladı. Bir de işin yapay zeka kısmı da var. Aslında humanoid robot dediğimiz şey yapay zekanın vücut bulmuş hali. Yani gerçekten öyle. Yani yapay zekanın insan vücuduna yerleşmiş haline biz humanoid robot diyoruz. Eskiden, eskidenden kastım bu arada geçen sene falan yani. Çok da eskiden değil. Bu humanoid robotlar o kadar şimdiki kadar etkili değildi. Çünkü humanoid robotu eğitmen gerekiyor. Mesela bize televizyonda gösterilen o hoplama zıplama sahneleri var ya, o hoplama zıplama sahneleri sadece o stüdyo ortamı için geçerli. Yani bir humanoid robotu eğitmek istiyorsan mesela bir araziye koyuyorsun. O arazide humanoid robot düşe kalka araziyi öğreniyor. Ve artık o arazide düşmeden yürümeye başlıyor. Araziyi öğrendiği için. Ama aynı humanoid robotu başka bir araziye koyduğunda o araziye bilmediği için hiçbir şekilde tepki veremiyor ve düşüyor. Yani robotun öğrenme süreci de çok önemli burada. Yarın öbür gün bizim alacağımız robotları biz 0 kilometre alacağız. Bu ne anlama gelecek? Tıpkı evimize aldığımız temizlik robotları gibi. Nasıl ki evin haritasını tanıtıyoruz ya bu temizlik robotuna. Bu humanoid robotlara da bu haritaları tanıtacağız. Robot evin içerisini öğrenecek. Ve o robot o evin robotu olacak. Yani robotunu alıp pikniğe götüremeyeceksin. Piknikte robotun yani ayakta bile duramayacak muhtemelen. Çünkü tamamen tanımadığı bir coğrafya. Robota belli görevleri tanımlayacaksın. Mesela bulaşık makinesine dizmek görevi. Şimdi bu noktada da robotu eğitmen lazım. Aslına bakarsan robotlar disleksi gibi. Disleksi hastalığı olanlar bilirsin. Yani mesela şimdi bir sandalyeye bakıyorsun. Onun sandalye olduğunu biliyorsun çünkü sana onun sandalye olduğu söylenmiş. Ama başka marka bir sandalye geldiğinde disleksisi olanlar o sandalyeyi algılayamıyor. Çünkü tek bildiği sandalye diğer sandalye. O yüzden okuma yazmaları da zor oluyor. Şimdi düne kadar bu şekildeydi Hakan. O yüzden evlere bunu koymak çok kolay değil. Düşünsene, çünkü robot evi tanıyana kadar yıkıp dökecek her yeri. Yani sıkıntı. 100 metrekare bir evde sen robotu tamam açtın. Tamam, öğrenme süreci başladı.
sağa sola kafasına vura vura buranın koridor olduğunu, öbür tarafın başka bir yer olduğunu anlayacak. O arada bardaklar, tabaklar, çanaklar kırılacak. Peki nasıl olacak şimdi? Artık robotlar bunları yapmadan eve tamamen rahat bir şekilde adapte olabiliyorlar. Özellikle mesela izleyicilerimiz izlesinler. Optimus robotu vardır Tesla'nın. Bu da yine rutin ve sıradan işlerin yapılması için geliştirilen bir humanoid robot. Bu robotlar artık hani robota bardakları tanıttığın zaman yeni bir bardak gördüğünde onun da bardak olduğunu anlıyor. İnsan gibi davranıyor yani. Robotları çözebilmek için dostlarımız biraz Black Mirror izlesinler. Çünkü oradaki senaryolar birazcık tüyler ürperse de e, Evet. yapay zekanın nerelere kadar gidebileceğini gösteren önemli yapımlar. Tabii. Ve E, evimizde de bu arada şey yapacağız. Yani herkes alacak çünkü fiyatlar düşüyor sürekli. Ölçek ekonomisi denilen bir şey var biliyorsun. Sürekli maliyetleri düşürüyorlar. Yani şu anda Tesla'nın robotu yanlış hatırlamıyorsam 20 bin dolar civarı olması lazım. Ama şu anda 2000-3000 dolarlık yapılan robotlar var. Onlar evimize rahatlıkla girebilir. Yani bir elektrikli süpürgeden biraz daha hallice fiyattan satın alabileceğiz. Yani birkaç yıl içinde hepimizin evinde bu elektrikli robotlar olacak. Bunlar sadece bulaşıkları yıkamayacak. Çocuklarımıza yabancı dil öğretecek. Çocuklarımızla oynayacak. Evin temizliğini yapacak. Bizim için siparişleri girecek. Buzdolabında ne eksik, ne fazla bunu bilecek. İnternetten online olarak siparişi girip siparişi getiren kuryeden o siparişi teslim alıp bizim istediğimiz yemeği yapacak ocakta. Bunların hiçbiri hayal değil. Hepsi şu an oluyor. Ve çok yakında da hayatımızda bunları daha net şekilde o var olduğunu göreceğiz. insanoğlu da gereksiz vasfını artık tamamen doldurmuş olacak. Gereksizler olarak hayata devam edeceğiz. Yeni Aynen. çağa hazır olun dedin. Ezberler bozuluyor dedin. Başka neler olacak? Ülke anlamında da ülkelerin sınırları şu an değişiyor gibi görünüyor ama muhtemelen önümüzdeki dönemde tabii bu çok hızlı bir şekilde olmaz. Çünkü eski paradigma hala devam ediyor. Önümüzdeki dönemde belki de sınırlar kalmayacak ve ülkelerden ziyade şirketlerin var olduğu bir dünyada yaşayacağız. Şirketler şu anda da var. Şu anda da çok etkili ama ilerleyen zamanlarda çok daha fazla etkili olacak. Bir de bu ölçek ekonomisinden dolayı sürekli küçük şirketler kapanıp daha büyük şirketler haline dönüşecek. Yani bu küçük kar toplarının büyük kar topuna karışması gibi ve zamanla daha büyük bir kar topu haline gelmeleri gibi sermaye çok küçük grupların elinde toplanacak. O yüzden bugün ben zenginim diye düşünenler yarın da o zenginliklerinin kalacağından emin olmasınlar. Her şey çok hızlı bir şekilde değişebilir. Çok ilginç günlere doğru gidiyoruz. Bakalım artık herhalde bundan piyasaya tamamen bu humanoid robotlar hakim olduktan sonra insanı nereye koyacaklar? O önemli. İnsan gereksiz vasfıyla kendine nerede yaşama alanı bulacak? O çok merak edici. Evet yani sınırlar kalkabilir dedim ama sınırların kalkması demek bizim rahatça hareket edebileceğimiz anlamına gelmiyor. Hatta hareket edebilmek yani bir yerden bir yere gidebilmek insanlar için çok daha zor bir hale gelebilir. Çünkü termodinamiğin kuralıdır bu. Eğer kaosu azaltmak istiyorsan hareketi azaltman lazım. İnsanoğlundaki kaosun azalması için de hareketliliğin azalması gerekiyor. Bugün birçoğumuz yani şehirlerde yaşayan birçok insan bulunduğu mahalleden dışarı çıkma ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü aradığın her şey bulunduğun mahallede var. Bir de ayağına da geliyor. Bir saatte içinde gezebileceğin akıllı şehirler üretildiğinde artık o şehirden dışarıya çıkman gerekmeyecek. Ve belki izin almak zorunda kalacaksın. Yani teknolojinin iki ucu keskin bıçak gibi düşünebiliriz teknolojiyi. Evet bir taraftan ömür uzayacak, sağlık teknolojileri, diğer teknolojiler hayatımızı kolaylaştıracak. Ama diğer taraftan da bu köleliği daha sert bir şekilde hissedeceğiz. Özellikle sermayesi olmayanlar. Zor günlere doğru giden bir insanlık var. Enigmatik Evet. çağ hoş gelmiş. Bakalım neler yaşanacak. Bundan sonrasını hep beraber izleyip göreceğiz. En önemlisi de insanoğlunun fıtratı değişmeye başlayacak anladığımız kadarıyla. Artık Başladı bile.
yalnız bir varlık olarak hayatını devam ettirecek ve böylece egemen sisteme tamamen teslim olmuş olacak. Evet, zaten farkındaysan yalnızlıktan da aynı zamanda hoşlanan bir hale geldi insanlık. Yani insanlar mesela bir evi başka birisiyle paylaşmak istemiyor. Yalnız bir hayat yaşamaktan memnun. Sistem de bunu zaten sürekli körüklüyor. Yani yalnızlıkla ilgili insanlara daha konforlu yaşamlar vaat ediyor. Yeni yapılan evler bile eskiden hiç bir artı bir ev yapılmazdı. Şimdi müteahhitler artık sürekli bir artı bir yapıyor. Çünkü hem satmak kolay hem de talep var. Bir Evet. artı bir insana rahatlıkla yetiyor. Yarın öbür gün daha da küçük evlerle karşılaşacağız. Hatta kapsül evlerle bile karşılaşabiliriz bu süreçte. Buna da hazır Cinsiyet ol. topluma zaten yıllar öncesinden adım attı dünya. Cinsiyet Üreme olmayacaksa, toplumu. üremeye gerek yoksa cinsiyete de gerek yoktur zaten. Bir de testosteron hormonu zaten efendiler açısından bir tehlike. Hani Spartaküs'ü bilirsin. Evet. Yaptığı kalkışmayla birlikte Roma'da pek çok efendiyi öldürdü. Sonra dağlara saklandı, kaçtı. Bunlar hep testosteron hormonundan kaynaklanıyor. Testosteronu ne kadar azaltırsan o kadar itaat eden bir toplum ortaya çıkartırsın. Hakkımızda hayırlısı olsun. Amin. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Dostlarımıza da teşekkür ederiz. Bize kıymet verdiler, bizi izlediler. Hepsi sağ olsun, var olsun. Hoşça kalın.